Tüm sinema seyircileri ve Sagas takipçilerine selamlar. Bu videoda en son çıkan Marvel filmi Thunderbolts'un incelemesini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Bir dipnot vereyim. Aslında Thunderbolts'u sinemada izlemeyecektim. Fakat izleyeceğim film sinemaya girmeyince ve alternatif olarak seçtiğim filmde sinemadan sadece bir hafta sonra, bir ya da 2 hafta içerisinde kaldırılınca bana yakın olan sinema salonlarından alternatif olarak Thunderbolts'u belirledim. Bayağıdır da bir Marvel filmini sinemada izlemiyordum. Açıkçası çok da büyük bir beklentim yoktu ama sinemada izlemek adına seçtiğim bir film oldu. Thunderbolts, Jack Schreier tarafından yönetilen, başrollerinde Sebastian Stan, Florence Pugh ve Julia Louis-Dreyfus gibi oyuncuların yer aldığı en son çıkan Marvel filmi. Basitçe Thunderbolts anti kahramanlardan bir araya getirilerek oluşturulan bir ekip. Winter Soldier ve Kaptan Amerika dizisini hatırlayanlar bu filmi daha kolay adapte olabileceklerdir. Çünkü bir önceki Kaptan Amerika filmine baktığımızda o Kaptan Amerika filminde artık Kaptan Amerika'nın shield'ı, kalkanı Falcon'a geçmişti. Dolayısıyla hikayenin bir diğer yüzü Kaptan Amerika serisinde Sebastian Stan'in Winter Soldier, kış askerinin de ne yapacağını da bu filmde görüyoruz. Son iki Marvel filmine baktığımızda aslında bu dizide ve Endgame sonrasında yaşanan olayların akabinde Sebastian Stan'in Winter Soldier, kış askeri ve Falcon'un karakterlerinin neye evrildiğini görebiliyoruz. Bir önceki Kaptan Amerika filminde Kaptan Amerika New World, yani Kaptan Amerika Yeni Dünya filminde Falcon'un Kaptan Amerika'nın kalkanını aldıktan sonraki misyonunu görüyoruz. Burada da kış askerinin neler yaptığını biraz öğreniyoruz ama burada aslında başrol oyuncusu Florence Pugh'un Yelena Belova karakteri. Black Widow filmini izleyenler Yelena'yı hatırlayacaklardır. Scarlett Johansson'ın Black Widow, Karadul diye çevirebileceğimiz karakterinin aslında kardeşi sayılan bir karakter. Benzer programdan çıkmış bir karakter. Burada da aslında Kaptan Amerika ve Kış Askeri dizisindeki olayların bir şekilde devamını işliyoruz. Kaptan Amerika olarak seçilmiş John Walker karakteri var. O da Kaptan Amerika'yı ilk başta Anthony Mackie, yani Falcon'a Kaptan Amerika zırhı verilmeden önce ona veriliyordu. Steve Rogers'tan sonra, yani Chris Evans'ın Kaptan Amerika'sından sonra. Burada birçok şekilde birbiriyle uyumlu olmayan, aslında geçmişinde kötü şeyler yapmış karakterlerin bir araya toplanarak bir ekip olmasını izliyoruz bu filmde. Hatta filmin reklamlarında şey diyordu, The New Avengers, yani yeni yenilmezler şeklinde bir şey de vardı. Tabii ki bu birazcık albenisini arttırmak için filmi. Bence öyle değil. Bence bu film tamamen DC'deki gördüğümüz Suicide Squad'ın, yani intihar timi diyebileceğimiz filmin Marvel versiyonu gibi. Yani yeni yenilmezlerle bence alakası pek yok. Dolayısıyla bu minvalde bir film izliyoruz. Yönetmen çok yeni bir yönetmen, Jack Schreier. Daha önce Robot ve Frank, yani daha önce fragmanı izlemiştim, filmi izlememiştim. Oradan bilinen, daha doğrusu çok bilinen bir yönetmen değil, çok yeni bir yönetmen. Bu Robot and Frank filmi dışında birkaç dizide de yönetmenlik yapıyor. Ek olarak müzik klipleri falan yönetmişti. Selena Gomez, Justin Bieber gibi, Kanye West gibi kişilerin müzik kliplerini yönetmiş. O yüzden bu kalibrede bir işinde neler çıkarabileceği önemli bir konuydu. Genel anlamda başarılı olmuş olsa da film bence abartıldığı kadar iyi değil. Şimdi neden bazı Marvel filmlerine göre neden biraz daha iyi ama abartıldığı kadar neden iyi olmadığından bahsedeceğim. Önce olumlu taraflarından başlayalım. Bu filmi bence öne çıkaran en büyük şey karakterlerin, bu bir sürü karakterin bir araya gelmesi ve bu karakterlerin aslında kişisel bir durum içerisinden çıkmaya çalışmalarına konu alıyor. Yani burada aslında çok 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 büyük bir hikaye yok. Yani dünyayı kurtaralım, şöyle yapalım, böyle yapalım gibi bir hikaye yok. Alt metinlerde buraya da gidiyor olay ama dünyayı kurtarmaktan ziyade karakterlerin aslında geçmişi karamsar olan karakterin bir araya gelip iyi bir şeyler yapmasını konuya aldığı için hani dünyayı kurtarma konsepti bunun yanında gölgede kalıyor diyebiliriz. Şunu sevdim, hani Falcon ve Kış Askeri dizisinin devamı olması. Normalde Marvel dizileri bence çok başarılı değildi ama bu filme bağlıyor olmaları aslında bence güzel bir şey. Özellikle diziyi izleyenler açısından. Dizi izlemeyenler açısından belki çok olumlu olmayabilir ama sürekli Marvel'ın çoğu şeyini izliyorsanız bu devamlılık sağlanması benim açımdan iyi oldu. Bahsettik ya, Kaptan Amerika Yeni Dünya filmi bundan bir önceki Marvel filmiydi. Bu yıl çıkan bu ikinci film. Kaptan Amerika'nın son filmine göre bu film bence biraz daha iyi. Çünkü Kaptan Amerika'nın hikaye akışını baktığımız zaman aslında Hulk hikayesini alıp Kaptan Amerika filmine yedirmişlerdi. O anlamda bu filmi daha başarılı buluyorum. En azından diziden ve normalde başka bir hikaye akışını yedirilmemesi
gereken bir şeyi buraya yedirmemişler. Yani bir hikaye var ve bu hikayeyi anlatmışlar. Orada mesela The Incredible Hulk'tan kalan hikayeyi Kaptan Amerika hikayesine bağlamaları benim çok hoşuma gitmemişti. Bu anlamda filmi başarılı bulabilirim. Başka bir olumlu bir şey ise Marvel'ın bir sonraki filmi Fantastic Dörtlü filmi gelecek ve bu filmde de tease ediyorlar. Hani post kreditlere de bakarsanız, fragmanlara da bakarsanız bir sonraki film Fantastic Dörtlü olacak. Normalde çok beklentim yüksek değildi o filmden ama bu filmi gördükten sonra iyi bir ekip filmi çıkabileceğini düşünmeye başladım Fantastic 4 filmiyle birlikte. Yani Thunderbolts aslında eğlenceli bir takım filmi diyelim. Yani eğlenceli bir grup filmi diyebiliriz. David Harbour'ın Alexei Shostakov karakteri özellikle çok bayat espriler yapsa da filmin eğlence dozunu arttıran bir karakter olmuş. Birçok birbiriyle uyamayan karakterlerin bir araya gelmesi ama iyi bir kimya oluşturmaları bence filmin en iyi yönlerindendi. Olumsuz noktalara gelecek olursam filmin kötü karakteri çok bildiğimiz bir kötü karakter değil. Hani çizgi romanları pek okumuyorum ama yani daha önce karşılaştığım bir kötü karakter değildi. Her ne kadar bayağı güçlü olmasına karşın çok ilginç bulmadım ben bu karakteri. Ve kötü karakterlerimize karşı çok da güçlü bir karakter olmuş. Yani Avengers'ların belki savaşacağı bir karakteri böyle aslında çok da süper karakter sayılsalar da çok da güçlü olmayan karakterlere karşı koymaları bence çok olumlu olmamış. Post credit sahneleri bence beklenmeye değer değildi. Son 2 tane post credit vardı ve bu post creditler beklediğiniz açıkçası değmiyor. Şöyle diyebiliriz. Zaman zaman iyi aksiyon sahnelerine sahip vasat veya vasat üstü bir film olduğunu söyleyebilirim. Daha doğrusu vasat üstü diyebilirim. Zaten puanlamamda da bahsedeceğim. Son Kaptan Amerika filmine göre aksiyon sahneleri ve dövüş sahneleri biraz daha iyiydi ama yine de Kış Askeri filmini gelecek olsa Kaptan Amerika'nın ikinci film Kış Askeri filmine göre koreografiler gerideydi. Ki orada da mesela Sebastian Stan'in Kış Askeri ve Kaptan Amerika arasındaki sahneler inanılmaz koreografilere sahipti. Mesela burada öyle bir kaliteyi de göremiyoruz. Son Kaptan Amerika filmine göre bir tık daha iyi belki ama Kış Askeri'ne göre daha kötü olduğunu söyleyebilirim aksiyon sahnelerinin. Bahsettiğim gibi bu film temel olarak DC'deki Suicide Squad yani intihar timinin Marvel versiyonu gibi. Ona göre bence daha iyi. Çünkü Suicide Squad'ın 2 filmi çıkmıştı. Ben birincisini çok iyi bulmadığım için çok kötü bir film olduğu için ikincisine zaten şans bile vermeyi doğru bulmuyorum. Çünkü aynı filmi 3-4 sene arayla 2 kez çekmek benim mantığımı alan bir şey değil. Belki ikinci filmin gerçi yorumları daha iyiydi ama aynı filmi aynı hikayeyi 2 kez 4 sene arayla izlemek istemediğim için izlememiştim. Ama burada öyle bir durum yok. Bu açıdan iyi. Daha önce Marvel filmlerine, Marvel külliyatına hakimseniz şey diyebilirsiniz. Kaptan Amerika filmlerinden bir parça alınmış ve Black Widow ve Kaptan Amerika ve Winter Soldier dizisini karıştırmışlar. Ortaya böyle bir film çıkmış. Tabi bir tane de güçlü bir kötü karakter koymuşlar. Bu şekilde bir film ortaya çıkmış. Kısacası şöyle söyleyeyim. Sinemada izlenebilecek bir film olduğunu düşünüyorum. Ama ağır bir Marvel fanı değilseniz, hardcore bir Marvel fanı değilseniz izlemeseniz de veya streaming servisini Disney Plus'a vesaire geldiği zaman izleseniz de olabilecek bir film. Ama izleyecek bir film arıyorsanız, sinemaya gidiyorsanız izlenebilecek bir eğlenceli bir film olduğunu söyleyebilirim. Bu yıl çıkan 2 Marvel filminden biri biraz daha iyi olanı diyebilirim. Dolayısıyla Thunderbolts benim için vasat üstü bir filmdir. Aksiyon filmi severlere sinemada izlemesi tavsiye olunur. Bizden bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.